Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var, onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta kar topunun bir ipini kullanacağım. Bununla güzel bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle sayalım hemen ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmek benim için yeterli model kurmama. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Modele arka yüzden başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden, ilk sıra olduğu için ördüm. İlmeklerimi ters olarak örüyorum arka yüzünde ama 2 kez. Yani şöyle bir kez dolanmış olacak. Her ilmeğimi 2 kez örüyorum. İlmeklerimin boyunu uzatmak için bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Birinci sıra arka yüzünde bu şekilde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Evet. Şöyle. Bu sıra biraz uğraştırıyor arkadaşlar. 2 kez örüldüğü için ilmekler. Ama ilmekleri de boyunu uzattığı için modelimiz de çabuk ilerliyor. Evet, sıra sonuna kadar bakın 2 kez örüyorum. Her ilmeği ters olarak 2 kez örüyorum ama. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin ön yüzüne geçtim. İkinci sıramız ön yüzünde yapacağız şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ilmeğimi çıkardım, boyunu uzattım. Yani bakın boyunu uzattım. Arka taraftan şu 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bakın arkadan baştaki ilmeğimi aldım. Önden de diğer ilmeğimi aldım. Tekrar taktım. Bunları tek tek düz olarak örüyorum. Şu şekilde. Şimdi 2 ilmeğin tekrar boyunu uzattım. Şimdi ön taraftan aldım ilmeğimi. Diğerini de arka taraftan aldım. Ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şöyle bakın. İlmeklerin yerini değiştirmiş oldum. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 ilmeğin boyunu uzattım. Arka taraftan birinci ilmeğimi sol şişime aldım. Ön taraftan da
Diğer ilmeğimi aldım, sol şişime taktım. Düz olarak örüyorum. Şimdi tersine yapacağız. Önden aldım, diğerini de arka taraftan aldım, çapraz hale getirdim. İlmeklerimi tek tek düz olarak ördüm. Bakın ilmeklerimizin boyu uzadı. O 2 kez örmemizin amacı bu arkadaşlar. Şöyle açıyorum, ilmeğin boyunu uzatıyorum, açıyorum, boyunu uzatıyorum. Arka taraftan, diğerini de ön taraftan aldım, düz olarak ördüm. Şimdi bakın, birinci ilmeğin boyunu uzattım, ikinciyi de uzattım. Birinci ilmeğimi ön taraftan aldım, diğerini arka taraftan aldım. Sola doğru, yani şöyle ilmeğin yönünü değiştirmiş oldum. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Arka taraftan birinciyi aldım. Ön taraftan da sola doğru, pardon, sağa doğru diğer ilmeğimi taktım ve 2 ilmeğimi de tek tek düz olarak ördüm. Şimdi tersini yapıyorum. Sola doğru çeviriyorum. Bak, birinci ilmeği sola çevirdim. Arka taraftan sağa doğru çevirdim. Sıradaki 2 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Şöyle açtım, boyunu uzattım. Diğerini de aynı şekilde sola doğru ilmeklerimin biri arka taraftan sağa, ön taraftan da sola doğru aldım ilmeğimi. Bakın, şöyle çapraz görüntülerimiz oldu ilmeklerimizde. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Yani 3. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi 2 kez örüyorum. 3. sıra arka yüzünde ilmeklerimi 2 kez örüyorum yine. Şöyle yavaş yavaş ilmeklerimi yavaş yavaş alarak 2 kez örüyorum. Bütün ilmeklerimi 2 kez ördüm sıra sonuna kadar. Şimdi 4. sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pardon, öbür sırada örmemiştim. Şimdi örüyorum hemen. Sıradaki 2 ilmeğimin yine boyunu şöyle uzattım. Ön taraftan bakın, şu birinci ilmeğimi önden aldım. Diğerini de arka taraftan aldım. Tek tek düz olarak ördüm. Şimdi tersini yapıyoruz. Bakın, bir önceki sırada yaptığımızın tersini yapıyoruz. Sola doğru kaydırmış, sağa doğru kaydırmıştım. Bakın, şimdi de sola doğru kaydırdım birinci ilmeğimi. Aynı işlemin tersini yapıyorum şimdi. Düz olarak örüyorum. Şöyle bakın, baklava dilimi bir görüntümüz oldu. Önce açmıştık üçgenimizi. Şimdi kapatıyoruz. Diğerini de ön taraftan aldım. İlmeklerimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Bakın, alttakinin tam tersini yapıyorum. Şimdi sola doğru aldım ilmeğimi. Diğerini de öne aldım ve düz olarak ördüm. Tersini yapıyorum. Bakın, alttakinin tam tersini. Şunu arkadan aldım. Bunu da önden aldım. Ve düz olarak ördüm. Bakın, modelimizin görüntüsü şu şekilde olacak. İlmeklerimizin önce boyunu uzatıyoruz. 2 ilmeğin altta yaptığımız işlemin tersini yapıyoruz. Bakın. Sağdakini sola, soldakini de sağa alıyorum arka taraftan. 2 ilmeğimin boyunu uzattım.
Sağdakini arka taraftan sola aldım. Soldakini de ön taraftan sağa aldım ve ilmeklerimi tek tek düz olarak ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. İkisinin boyunu uzattım. Arka taraftan ilmeğimi aldım. Ön taraftan da diğer ilmeğimi aldım. Çapraz hale getirdim. Şöyle düz olarak ikisini de tek tek ördüm. Şöyle tamamladık. Şimdi modelimizin 5. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, 2 ters ilmek, bir düz, pardon 2 düz, şimdi kenarda tek düzdü. Şimdi 2 düz 2 ters olarak devam edeceğiz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bir düzle başladık. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Sıradaki 2 ilmeğimiz ters, 2 düz, 2 ters ve son kez sıra başında bir düzle başlamıştık. Bir düzle bitirdik. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Şimdi ilmekleri gördüğümüz gibi 6. sıra ön yüzündeyiz. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bir ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. 2 düz ilmek. Bakın. 2 ters ilmek. Arada şöyle 6 sıra bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 2 düz 2 ters diye. Lastik görüntüsü olacak. Daha sonraki ara lastiği bitirdikten sonra yine bu işlemler yapılacak. Modelimiz böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi harika bir model. Tabii ki ilerlemiş halini de göstereceğim size. Yine bir tersle bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yedinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek. İlmekleri yani gördüğümüz gibi. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra daha aynısını yapacağım. Daha sonra yine ilmeklerimizi çift olarak öreceğiz ve ön yüzünde onları ilmeklerin boyunu uzatarak şekillendireceğiz arkadaşlar. Arka yüzünde yapıyorduk. Şimdi ön yüzünde bir sıra daha, yani 5. şu lastik kısmının 5. sırasını yapıyorum. Lastik kısmının 5. sırasını yapalım. 6. sıraya geçince 6. sırada lastik değil de sadece ters olarak ama 2 kez öreceğiz.
ön yüzünde de modelimizi şekillendireceğiz arkadaşlar. Bakın 5 sırayı bu şekilde tamamladım. Daha sonra şimdi yine ilmeklerimizi 2 kez örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak öreceğim. 1 ve 2 kez örüyorum aynı ilmeği. 1 2 kez örüyorum. Modelin birinci sıra arka yüzüne geçtik. İkinci model kurulumumuz da bu şekilde olacak. Birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ilmeklerimizi 2 kez ters olarak örüyoruz. Modelimiz böyle devam ediyor. Birinci sıra arka yüzündeyiz. Bu aradaki lastik kısmını daha da genişletebilirsiniz. Daha fazla bırakabilirsiniz. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Daha fazla göstermeme gerek yok. Anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Şu anda birinci sıra arka yüzünden modelimizi tekrar kurmaya başladık. Modelimiz böyle devam edecek. Ben size bir de ilerlemiş halini göstereyim. Tabii ki burada modelim pek belli olmuyor. İlerlemiş halinde daha da güzel gözükecek. Bakın bu da modelin ilerlemiş hali. Şunu kenara alayım. Şurada beraber kurduğumuz gibi daha sonra da burada bakın şurayı istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. 6 sıra yapabilirsiniz, 8 sıra yapabilirsiniz. Kaç sıra istiyorsanız yapabilirsiniz. Yalnız model kurulumu arka yüzünden olacak. Yani tek sayıda yapmanız gerekiyor. 5 sıra veya 7 sıra yapabilirsiniz. Şu beraber yaptığımızı 5 sıra yapmış olduk. Bunu da 7 sırayla yapmışım. Bakın hangisi hoşunuza giderse ona göre yaparsınız. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın arka görüntüsü de harika. Her iki yüzü de kullanabileceğiniz güzel bir model. Modelde şöyle yakadan başlama da olsa modelde pek bir şey fark etmiyor. Çünkü görüntü aynı. Kenar ilmeklerimiz de bu şekilde çıkıyor. Model benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Hatta erkek örgülerinde bile kullanabilirsiniz. Gayet uygun bir model. Aralar lastik gibi işte 2 ters 2 düz olarak. Diğer kısımlarda ilmeklerin boyunu uzatarak 2 kez örüyoruz onun için. Daha sonra ilmeklerin boyunu uzatıyoruz. İlmeklerimizi çapraz hale getiriyoruz. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Hem de yapacak olan arkadaşlara da fikirler olmuş olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.